İnsanlık tarihinin en büyük günahı nedir? Bir çocuğu, üstelik kendi öz evladını daha fazla güç ve zenginlik için ateşe atmak olabilir mi? Bugün tüm dünya Epstein dosyalarını, o meşhur adadaki gizemli tapınağı ve banka hesaplarındaki o ürpertici ismi konuşuyor. Baal. Size modern dünyanın komplo teorisi deyip geçtiği, ancak kökleri 5000 yıl öncesine dayanan, tarihin en kan donduran gerçeğine göz atacağız. Hazırsanız antik Mezopotamya'nın tozlu tabletlerinden, modern dünyanın gölgelerine uzanan o karanlık kapıyı aralayalım. Kaosun ve kanın efendisi. Baal nedir? Baal ismi kulağa sadece mitolojik bir figür gibi gelebilir ama bu isim binlerce yıl boyunca Orta Doğu'nun kabusu oldu. Kenan bölgesindeki dillerde efendi veya sahip anlamına gelen Baal aslında bir unvandı. İnsanlar ona fırtınanın ve yağmurun tanrısı dediler. Tarımla geçinen bu toplumlar için yağmur demek hayat demekti. Bu yüzden Baal zamanla bereketin değil, vahşetin sembolüne dönüştü. Ugarit medeniyetinde bulunan 3500 yıllık tabletlerde Baal'in hikayesi anlatılır. Önce deniz tanrısıyla savaşır, kaosu yener ve dünyaya düzen getirir. Ardından ölüm tanrısı Mot ile amansız bir kavgaya tutuşur. Kış geldiğinde veya kuraklık olduğunda insanlar şöyle derdi: Mot Baal'i yendi. Bahar geldiğinde ise Baal tekrar dirilirdi. Ancak bu döngünün devam etmesi için Baal'in doyurulması gerekiyordu. En değerli kurban Gehenna'nın çığlıkları. İnsanlar tarlalarından ürün almak, savaşları kazanmak veya daha zengin olmak istiyordu. Hedefleri güçtü. Ancak bu güç için ödenmesi gereken bedel ağırdı. Baal sadece bir hayvan kurbanıyla yetinmiyordu. O geleceği istiyordu. Çocuk kurbanı bir insanın verebileceği en büyük fedakarlık olarak görülüyordu. Masumiyet ve geleceğin simgesi olan bir çocuğu feda etmek. O put karşısındaki mutlak çaresizliğin, mutlak teslimiyetin ifadesiydi. Sana en değerli şeyimi getirdim. Karşılığında en büyüğünü istiyorum. İşte sapkınlığın özü buydu. Antik kaynaklar ve arkeolojik buluntular ortaya çıktı ki Kartaca'da ve Kenan diyarında elleri açık bir buzağı şeklinde devasa tunç putlar vardı. Bu putların içine dev bir fırın yapılırdı. Anne ve babalar özellikle ilk erkek bebeklerini kendi elleriyle bu kor ateşin içine bırakırdı. Bebekler canlı canlı yakılırken aileler bunun karşılığında zenginlik ve zafer beklerdi. Bugün cehennem dediğimiz kelimenin kökeni olan Gehenna Vadisi işte bu çocuk kurbanlarının yakıldığı o dehşet yerinin adıdır. İşte bu vadi zamanla o denli iğrenç, o denli lanetli bir yer olarak hafızalara kazındı ki Yunanlılar tiksintiden Gehenna kelimesini artık doğrudan cehennem anlamında kullanmaya başladılar. İncil'deki cehennem tasvirleri de buradan beslenir. Arapçaya geçti, Türkçeye oradan ulaştı. Bugün cehennem dediğimizde aslında o vadinin adını söylüyoruz. Öldürülmüş ve testilere konulmuş, Baal'e kurban edilmiş bebek ve çocuklara ait arkeolojik buluntular ortaya çıkarılmış bu veriler Romalıların özellikle Kartaca kaynaklarıyla doğrulanmıştır. Baal sadece antik bir put değil, semavi dinlerin tarihteki en büyük rakibiydi. Yahudiler Kenan diyarına geldiğinde bir kısmı bu korkunç ritüellere kapıldı. Tevrat bu durumu manevi fahişelik olarak adlandırır ve halkı sertçe uyarır. Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinde İlyas peygamberin şu haykırışı yankılanır: Siz en güzel yaratıcıyı bırakıp Baal'e mi tapıyorsunuz? İlyas peygamberin mücadelesini derinlemesiyle anlamak için Tevrat'a bakmak gerekiyor. Zira bu destansı mücadele orada tüm ayrıntılarıyla kayıt altına alınmış. Ülkedeki kral dışarıdan gelen bir kadınla evleniyor. Kraliçe İzabel ve İzabel bu evliliğe sadece kendisini değil, beraberinde yaklaşık 500 Baal kahini getiriyor. Bu kahinler zamanla devletin tam kalbine yerleşiyor. Üstelik zeminde zaten müsait, halkın önemli bir kısmında Baal'e olan eğilim yıllardır sürüp gidiyor. İzabel'in nüfuzu ile bu eğilim artık açık bir dönüşe, neredeyse resmi bir sapkınlığa dönüşüyor. Tüm sapıklıklar Baal mabetlerinde rahipler aracılığıyla uygulanıyor. İşte tam bu noktada İlyas peygamber harekete geçiyor. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in de işaret ettiği üzere kavmini açıkça uyarıyor. Baal bir yalandır, bir puttur, ona tapmayın. Fakat halk geri dönmüyor. Bunun üzerine Hazreti İlyas, Baal'e tüm inananlara meydan okuyor. Karmel Dağı'na çıkıyorlar. Bir tarafta 500 Baal kahini, diğer tarafta yalnız başına İlyas peygamber. Her iki taraf kurbanını kesiyor. Ardından Baal'in kahinleri saatlerce ritüel yapıyor, bağırıyor, kendilerini yaralıyor. Ses yok, cevap yok, sessizlik. Sonra İlyas peygamber dua ediyor ve gökten yıldırım iniyor, kurban alev alıyor. O an hem bir ispat hem bir kırılma noktası. Allah'ın gerçek Rab olduğu
olduğu tüm halkın gözü önünde tescilleniyor. İlyas peygamber 500 Baal kahinine karşı tek başına durmuş ve Allah'ın gücünü ispat etmiştir. Peki bu vahşet antik çağda mı kaldı? Maalesef hayır. Orta çağda büyücülük ve sol el yolu denilen karanlık bir akım gelişti. Orta çağda büyücülük yükseliyor, Rönesans'la birlikte okültizme ilgi doruk noktasına ulaşıyor. Bu dönemde yazılan Grimoire yani büyü kitaplarının en ünlüsü Süleyman'ın Küçük Anahtarı. Kitap Hazreti Süleyman'a atfediliyor çünkü bu çevrelerde Süleyman cinlere hükmeden efsanevi bir peygamber. Kitapta da bu büyünün sırrını iddia ediyor ve 72 büyük cini ve şeytanı tek tek tarif ediyor. Listenin birincisi en güçlüsü Baal. Cehennemin doğusuna hükmeden bir kral, 66 lejyonluk ordunun komutanı. Ona hükmedebilenlere şunları sunuyor: görünmezlik ve bilgelik, zenginlik, şöhret, gizli bilgi. Binlerce yıl önce Kenan'ın bereket tanrısı, Orta Çağ'da cehennemin en güçlü cinlerinden birine dönüşmüş. Bu inanca göre bir kişi tanrılaşmak istiyorsa en büyük günahları işlemeli ve yasaları çiğnemeliydi. Orta Çağ büyük kitaplarında Baal, cehennemin 72 büyük cininden bir numaralı olanı, en güçlü kral olarak tarif edilir. Onu çağıranların amacı nettir: görünmez olmak, mutlak bilgiye ulaşmak, şöhret ve sınırsız zenginlik. Yalnızca Orta Çağ büyücülüğüyle de sınırlı kalmıyor Baal. Yahudi mistisizmi Kabala'da da karşımıza çıkıyor. Gölge ağaç olarak bilinen Külipot da kendine yer buluyor ve bugün hala mistisizmin, okültizmin ve büyü geleneğinin en merkezi figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Amerikan Adalet Bakanlığı Epstein dosyasının bilgilerini açıklayınca bu verilerde bir banka hesabının isminin Baal olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden Epstein ve adaya çağırdığı elitlerin Baal için geçmişteki gibi korkunç ritüelleri, şöhret, sınırsız zenginlik ve daha fazla güç için düzenlendikleri öne sürüldü. Bugün Epstein adasındaki o garip, penceresiz mabet, bu karanlık ritüellerin modern dünyada seçkinler arasında hala yaşadığını düşündürüyor. 15. yüzyılda 100'den fazla çocuğu büyü ayinlerinde katleden Fransız Mareşal Gilles de Rais neyse, belki de modern dünyanın gizli odalarında benzer bir zihniyet hala nefes alıyor. Baal, tarihin hiçbir döneminde sadece bir heykel olmadı. O, açgözlülüğün, vicdansızlığın ve güce tapmanın bir simgesiydi. Başladığımız noktaya dönersek, tarihin tozlu sayfalarındaki bebek çığlıkları bugün modern dünyanın en lüks adalarında yankılanıyor olabilir. İnsanlık, merhamet ve adalet yolunu seçmediği sürece bu kadim karanlık her zaman kendine sığınacak bir yer bulacaktır.